1957 Almanya. Chemi-Grüntal adlı bir ilaç şirketi yeni bir ilaç çıkardı. Adı Thalidomid. Hamile kadınlar için bulantıya karşı. Şirket dedi ki yan etkisi yok. Tamamen güvenli. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Doktorlar güvendi, reçete yazdı. Anneler içti. 2 yıl içinde 20 ülkeye ulaştı. Kimse sormadı neden bu kadar güvenli olduğunu. 1959 Batı Almanya'da tuhaf vakalar başladı. Hastanelere garip bebekler geliyor. Kolsuz doğan bebekler, bacaksız doğan bebekler, elleri ve ayakları doğrudan omuz ve kalçasından fırlayan bebekler. Doktorlar birbirlerine sordu. Bu anneler ne kullandı? Cevap hep aynıydı. Thalidomid. 10 bin çocuk etkilendi 20 ülkede. Bir kısmı doğar doğmaz hayatını kaybetti. Kalanlar ömür boyu bu bedenle yaşadı. Ve ilaç şirketi erken uyarıları biliyordu ama sakladı. Ama hikayenin başka bir tarafı var. Amerika'da bu ilaç hiç satılmadı. O 20 ülkede binlerce çocuk etkilenirken Amerika'da 0 vaka. Neden? Çünkü bir kadın vardı ve hayır dedi. Tek başına. Francis Kelsey 1960 FDA'de yeni bir doktor. İlk görevi masasına düştü. Thalidomid incelemesi. İlaç şirketi bekliyordu. 20 ülkede onaylanmıştı. Amerika'dan rutin bir onay verecekti. Kelsey dosyayı açtı, baktı. Dur bir saniye. Veriler eksik. Testler yetersiz. Hamile kadınlar üzerinde hiç çalışılmamış. Şirkete döndü ve dedi ki daha fazla veriyi gönderin. Olmadan imzalamam. Şirket baskı yaptı, mektuplar yazdı, telefon etti, Kelsey'i rahatsız etti defalarca. Her seferinde Kelsey dedi ki daha fazla veri lazım. Şirket her seferinde reddedildi. 14 ay sürdü. Ve o 14 ayda Avrupa'dan haberler gelmeye başladı. Sakat doğan bebekler, kolsuz, bacaksız, hepsinin annesi aynı ilacı kullanmıştı. Kelsey haklıydı. Amerika kurtulmuştu, Avrupa kurtulamadı. Kennedy 1962'de Kelsey'e Amerika'nın en yüksek sivil ödülünü verdi. Bir kadın tek başına bir nesli kurtarmıştı. Ama Avrupa'daki 10 bin çocuk için çok geçti. Kelsey'i düşün, yeni işe başlamış, masasına gelen ilk dosya bu. 20 ülkede onaylamış. Şirket baskı yapıyor ve o dedi ki hayır olmaz. 14 ay boyunca tek başına. Bu cesaret ama arkasında bir soru var. Neden şirket sakladı ve nasıl sakladı? Bu soruların cevabı daha karanlık. Chemi-Grüntal'ın elinde raporlar vardı. 1959'dan itibaren kendi doktorlarından gelen uyarılar. Sinir hasarı yapıyor diyenler, hamile kadınlarda test edilmedi diyenler. Şirket bu raporları rafa kaldırdı, sümen altı etti ve satmaya devam etti. Üstelik ilaç yeterince test edilmemişti. Hayvanlar üzerinde hamilelik testleri yapılmamıştı. Neden? Çünkü zaman ve para harcamak istemiyorlardı. Piyasaya çıkmak istiyorlardı. Hızlı. Ve ilaç dünyaya yayıldı. İngiltere, Kanada, Japonya, Avustralya 20 ülkeden fazla ülkede satışa girdi. Doktorlar yazdı, eczaneler sattı, anneler içti. Kimse sormadı. Çünkü şirket güvenli dedi, bu yeterliydi. 1961 Alman doktor Widukind Lenz bağlantıyı resmen kurdu. Sakat doğan bebeklerin anneleri Thalidomid kullanmıştı. Lenz şirket aradı, ilacı piyasadan çekin dedi. Şirket önce reddetti. Lenz yayınlayacağım dedi. Şirket geri çekti ilacı. Kasım 1961 ama çok geçti. 4 yılda 20 ülkede 10 binlerce anne bu ilacı almıştı. 10 bin çocuk etkilendi. 40'ı hayatını kaybetti. Kalanlar bu bedenle yaşadı. Ömür boyu. Peki hesap soruldu mu? Chemi-Grüntal 1968'de mahkemeye çıktı ve beraat etti. Hiçbir yönetici hapis yatmadı. Şirket bugün hala var. Şirket biliyordu, raporlar vardı, uyarılar geldi ve sattılar para için. Sadece para için. 10 bin çocuk beraat. Bu nasıl bir adalet? Ama hikayenin en trajik tarafı şirket değil. Asıl trajedi o çocuklar. Onlarla konuşalım. Thalidomid bebekleri denen bir nesil var. Bunlar gerçek insanlar. Hala yaşıyorlar. Elleri yok, kolları yok, bacakları yok. Ama hayatları var. Aileleri var. Hikayeleri var. Matt Fraser, İngiltere. Thalidomid bebeği. Kolları yok ama müzisyen oldu. Oyuncu oldu. TED'de konuştu. Dedi ki ben hasarlı değilim. Dünya beni hasarlı görüyor. Ama herkes bu kadar güçlü değildi. Ailelerin çoğu yıllarca tazminat için savaştı. Chemi-Grüntal 2012'ye kadar resmi özür dilemedi. 50 yıl. Ve özür hiçbir şeyi geri getirmedi. Bugün hala Thalidomid'den etkilenenler yaşıyor. İngiltere'de, Japonya'da, Avustralya'da. Emeklilik yaşına geldiler ama bedenleri erken yaşlanıyor. Omuzları çöküyor, bacakları tutmuyor ve hala tam tazminat almadılar. Şirket bugün hala var. Grüntal adıyla Almanya'da ve hala ilaç satıyor. Matt Fraser'ın o sözlerini tekrar hatırlayalım. Ben hasarlı değilim, dünya beni hasarlı görüyor.
Düşün bunu. O bedeni taşıyan insan değil, sistemi kuran insanlar hasarlı. Ve bu sistem hala devam ediyor. Bu hikaye bitmedi. Francis Kelsey 14 ayda ne yaşadı? Şirket baskı yaptı ama bu basit bir baskı değildi. FDA'nin üstlerine şikayet etti. Bu kadını değiştirin dedi. Kelsey'yi zor durumda bırakmaya çalıştı. Ama Kelsey dosyadan kalkmadı. Kelsey'nin üstleri de onun yanındaydı. Kararı doğru, devam et dediler. Ve Kelsey devam etti. Her şikayet mektubuna rağmen, her baskı telefonuna rağmen 14 ay. 1962 Washington Post Kelsey'yi manşete taşıdı. Başlık, Amerikan doktoru binlerce çocuğu kurtardı. Kennedy'den en yüksek sivil ödülü aldı. Sadece ödül alan ikinci kadındı o yıl. Ama Kelsey ödülü önemsemedi. Dedi ki, sadece görevimi yaptım. Kelsey FDA'de çalışmaya devam etti. 2005'e kadar 45 yıl aynı kurumda. 2015'te 101 yaşında hayatını kaybetti. Yaşadığı sürece ilaç güvenliği üzerine çalıştı. Bir daha taladomit gibi bir şey olmasın diye. Kelsey olmasa ne olurdu? Amerika'da binlerce sakat doğan bebek olurdu. Bir insan, bir karar, bir ülkeyi kurtardı. Kelsey'in o sözü, sadece görevimi yaptım. Bu alçak gönüllülük değil, bu gerçek. O sadece dosyasını doğru okudu, veriyi doğru yorumladı ama bu kadarı yetti bir nesli kurtarmaya. Ve bu bana şunu düşündürüyor. Sistem doğru çalışınca bir insan fark yaratıyor. Ama sistem çalışmazsa... Taladomit olayı dünyayı değiştirdi. 1962'de Amerika'da yeni bir yasa çıktı. Artık bir ilaç piyasaya çıkmadan önce hem güvenli hem etkili olduğunu kanıtlamak zorundaydı. Bu yasa bugün hala geçerli. Kelsey'in o 14 aylık direncinin ürünü. Ama bu yasa her yerde geçerli değil. Gelişmekte olan ülkelerde ilaç denetimleri hala zayıf. Şirketler hala baskı yapıyor. Bilimsel veriler hala baskı altında. Ve her zaman bir Francis Kelsey çıkmıyor. Taladomit'in kendisi de hala var. Bugün bazı kanserlerin tedavisinde kullanılıyor. Ama hamile kadınlara yasak. Kesinlikle yasak. Çünkü etki aynı. İlaç değişmedi. Sadece kimin kullanacağı değişti. Bu hikayeden ne anlamalıyız? Bana göre şu. Sistem güvenilir olmak zorunda. Ama sisteme güvenmek zorunda da değilsin. Sormak, sorgulamak, anlamak bu sıradan insanın en güçlü silahı. Kelsey'yi düşün, sıradan bir insandı, yeni işe başlamıştı ama doğruyu gördü. Sakladı mı? Hayır. Direndi. Bu kadar. Bazen bu kadar yeterli. Ve bazen bu kadar bile yetmiyor. O 10 bin çocuk için yetmedi. Ama milyonlarca Amerikalı çocuk için yetti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın.